Karşınızda 20. yüzyıl felsefesini tek başına sarsan hem devasa hem de bir o kadar göz korkutucu bir kitap var, Martin Heidegger'den Varlık ve Zaman. Şimdi gelin bu eserin temel fikirlerine dalalım ve düşünce dünyasını nasıl kökünden değiştirdiğini birlikte sorgulayalım. Yıl 1927. Heidegger bu kitabı yayımladığında ortaya çok cesur bir iddia atıyor. Diyor ki, felsefe en temel sorusunu, yani varlık nedir sorusunu sormayı unuttu. Ona göre bu soru antik Yunan'dan beri, yani 2000 yılı aşkın bir süredir Batı düşüncesinde hep üstü örtülmüş, bir kenara itilmişti. İşte bu söz aslında Heidegger'in ne yapmaya çalıştığını harika bir şekilde özetliyor. Onun için felsefe, öylece kabul ettiğimiz, zaten belli dediğimiz kavramları yerinden oynatmak demek. Yani sadece yeni cevaplar bulmaya çalışmıyor, en temel kavramlarımızı bir krize sokarak felsefenin zeminini yeniden inşa etmeyi deniyor. Peki neydi bu felsefenin 2000 yıldır unuttuğunu iddia ettiği o devasa soru? Aslında çok basit gibi görünen bir soru. Varlık dediğimizde, var olmak dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Bu kelimenin anlamı ne? Şimdi gelin olayın derinine inelim. Felsefe tarihi boyunca ne çok şey incelenmiş değil mi? Nesneler, sayılar, ruh, tanrı. Ama Heidegger'in tespiti şu, bütün bunların ortak bir özelliği var, hepsi var. Peki biz bütün bunları mümkün kılan var olmanın kendisini, yani varlığın anlamını sormayı ne ara unuttuk? Bakın bu unutuşun kısa bir tarihini görelim. Antik Yunan'da bu soru masadaydı ama sonra bir şekilde odağını kaybetti. Orta Çağ'da bu durum adeta bir dogmaya dönüştü. Ve işin ilginç yanı modern felsefenin babası sayılan Descartes bile düşünüyorum öyleyse varım derken o varımın ne anlama geldiğini hiç kurcalamadı. İşte Heidegger tam da bu noktada sahneye çıkıyor ve durum bir dakika diyor. Peki, bu kadar büyük bir soruyu sormaya nereden başlayacaksınız? Heidegger'in cevabı hem basit hem de çok zekice. Tabii ki bu soruyu sorabilen, kendi varlığı üzerine düşünebilen tek varlıktan, yani kendimizden. Heidegger, insan kelimesini pek sevmiyor. Çünkü üzerinde çok fazla anlam yükü var. Bunun yerine Almanca'da orada varlık gibi bir anlama gelen Dasein terimini kullanıyor. Bakın bu çok önemli. Dasein sadece insan demek değil. Bir taş da vardır ama kendi varlığı umurunda bile değildir. Dasein ise yani biz kendi varlığımızı dert edinen, anlamını sorgulayan tek varlığız. İşte aradaki o devasa farkı burada çok net görüyoruz. Diğer her şey için bir taş veya bir alet için bu ne diye sorarız. Onların bir özü vardır, bellidir. Ama bizim için kim sorusu sorulur. Neden? Çünkü bizim varlığımız tamamlanmış bir şey değil. Sürekli bir oluş hali, bir varoluştur. Peki Dasein'i anladık, şimdi bir adım daha ileri gidelim. Heidegger diyor ki, biz öyle Descartes'in sandığı gibi bir kenarda durup dünyayı izleyen soyut bir ben değiliz. Bizim en temel halimiz en başından beri dünyanın içinde olmaktır. Yani dünyaya ilk başta bir bilim insanının laboratuvardaki deneye baktığı gibi bakmıyoruz. Biz o dünyaya dahiliz, içinde yaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Kısacası seyirci değil, oyuncuyuz. Heidegger'in bu pratik ilişkiyi anlatmak için harika bir kavramı var. El altındalık. Meşhur çekiç örneğini düşünelim. Bir çivi çakarken, ah ne güzel bir çekiç, sapı ahşap, ucu metal diye düşünmezsiniz değil mi? O sadece işinizi görür, elinizin bir uzantısı gibidir. Neredeyse farkında bile olmazsınız. İşte asıl olay şimdi başlıyor. Çekiç işini yaptığı sürece onun varlığını sorgulamayız. O el altındadır. Ama çekiç kırıldığı an ne olur? Bütün o pratik akış bozulur. Artık çekiç karşımızda duran bu neden yapılmış ağırlığı ne kadar diye incelediğimiz bir nesneye dönüşür. Heidegger'e göre bütün Batı felsefesi dünyayı hep bu kırık çekiç modunda anlamaya çalışarak büyük bir hata yaptı. Tabii dünyanın içinde olmak demek aynı zamanda başkalarıyla birlikte olmak demek. Ama burada bir tehlike var. Heidegger'in herkes dediği o anonim kalabalığın içinde kaybolma, kendimiz olmaktan çıkma tehlikesi. Bu söz o herkesin nasıl her şeyi sıradanlaştırdığını çok iyi anlatıyor. Herkesin dünyasında kimse sorumlu değildir. İşler böyle yapılır, insanlar böyle düşünür. Bu isimsiz güç bizim kendi kararlarımızı vermemizi, kendi sorumluluğumuzu almamızı engeller. Bir an durup düşünelim. Gün içinde ben dediğimizde o ben gerçekten kim? Beğenilerimiz, fikirlerimiz, korkularımız ne kadarı gerçekten bizim? Heidegger'in iddiası çok sarsıcı. Çoğu zaman ben diyen biz değiliz, o herkes dediğimiz şeyin kendisi. Biz sadece onun sözcülüğünü yapıyoruz. Peki bu herkes nasıl işliyor?
Heidegger 3 mekanizma tespit ediyor. Birincisi lakırtı, anlamadan etmeden sadece duyduklarımızı papağan gibi tekrarlamak. İkincisi merak, gerçekten anlamak için değil de sürekli yeni bir şey atlamak için etrafa bakınıp durmak. Ve sonuncusu müphemlik. Hani her şeyin anlaşıldığı ama aslında hiçbir şeyin tam kavranmadığı o puslu hava var ya, işte o. Bu üçü bizi kendimiz olmaktan alıkoyan şeyler. Ve işte geldik bütün bu yapbozun en kilit parçasına. Heidegger'e göre varlık sorusunun cevabı zamanda gizli. Ama durun, bu kolumuzdaki saatin ölçtüğü tık tık ilerleyen zamandan bahsetmiyoruz. Bizim varoluşumuzun ta kendisi olan çok daha temel bir zamandan bahsediyoruz. Yani Heidegger için varlık ve zaman madalyonun iki yüzü gibi. Birbirinden ayrılamaz. Varlığın ne demek olduğunu anlamak istiyorsak önce bizim bu kendine has zamansal yapımızı çözmemiz gerekiyor. Bizim varlığımız aslında bu üç zamanın dinamik bir birleşimi. Sürekli olarak geleceğe, yani kendi imkanlarımıza doğru atılıyoruz, bir şeyler planlıyoruz. Aynı zamanda seçmediğimiz bir geçmişin içinden geliyoruz, olmuş olduğumuz bir yanımız var ve bu geçmişle gelecek arasındaki gerilimde şimdiyi yaşıyoruz. İşte biz bu üç boyutlu zamansal açılımın ta kendisiyiz. Peki tüm bu zamansal yapıyı bir bütün olarak görmemizi sağlayan şey ne? Cevap biraz sarsıcı. Ölüm. Çünkü ölüm tüm ihtimallerimizi bitiren tek kesinlik. En çok bize ait olan ve kimseye devredemeyeceğimiz tek ihtimalimiz. İşte Heidegger diyor ki, kendi faniliğimizle yani bir gün öleceğimiz gerçeğiyle gerçekten yüzleştiğimizde ancak o zaman varlığımızın bütününü ve anlamını kavrayabiliriz. İşte Heidegger felsefeyi böylece kitapların arasından çıkarıp hayatımızın tam ortasına koyuyor. Ve şimdi tüm bu konuştuklarımızdan sonra soru dönüp dolaşıp bize geliyor. Sizin için kaçınılmaz olan kendi sonluluğunuzla yüzleştiğinizde varlığınızın anlamı nasıl bir ufukta beliriyor? Bu, cevabını başkasının veremeyeceği, her birimizin kendisinin bulması gereken bir soru.